Televizyonların siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda sinemada filmleri renkli olarak izlemek bambaşkaydı. Artık renksiz ekran kalmadı. Nereye baksak renkli camlardan izliyoruz filmleri. İzliyoruz izlemesine de renkleri gerçekten görebiliyor muyuz? Filmlerdeki renklerden bahsetmek istiyorum bugün biraz. Onların temsil ettiği fikirlerden, renk sembolizminden. Şu izlediğiniz film dünyanın ilk renkli filmi. 1902 yılında çekilmiş. Sinemanın ilk yıllarında renkli film çekebilmek çok zordu. O yüzden sinemacılar renksiz kaydettikleri görüntüleri kare kare elle boyuyorlardı. İşte daha o zamanlarda renkleri bilinçli olarak seçip ona sembolik anlamlar yükleme konusunda denemeler yapılmaya başlandı. Neden? Hikayeyi daha güçlü bir şekilde anlatabilmek için. Nasıl yani? Kill Bill filminin posterini hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da çok mühim değil. Hemen en yakın arama motorunda görsel bir arama yapın. Hangi rengi görüyorsunuz? Peki bu rengi başka nerelerde görürüz? Dikkat çekmek gereken yerlerde değil mi? İşte Kill Bill posterinin de böyle bir amacı var. İyi ama zaten bütün posterler dikkat çekmek amacıyla tasarlanmaz mı? Evet ama burada sarı renk Uma Thurman'ın kıyafetine de dönüşmüş durumda. Yani onun canlandırdığı karakterin bir parçası. Çünkü bu renk pek çok anlamının yanı sıra deliliği ve çılgınlığı da sembolize ediyor. Yani zihinsel zehirlenme durumu. Neden bu anlamlara geldiğini bilmiyorum. Belki de krom, kurşun, kadmiyum gibi zehirli metallerde sarı renk pigmentlerinin olması sebebiyle evrensel kültürümüz bize aman dikkat bunlardan uzak dur sinyali vermeye çalışıyordur. Ayrıca vücudumuzdan zehirli bir takım atıkları bu renk bir sıvıyla dışarıya attığımızı da hatırlatmak isterim. Filmlerin dünyasında renkler bir dönüşümü de gösterebilir. Sihirbaz Oz filminde gerçek dünya renksiz ve solukken Dorothy'nin girdiği o rüyalar dünyası rengarenktir. Ondan yıllar sonra gelen Sin City'de yani Günah Şehri'nde siyah beyaz dünyanın içinden özellikle seçilmiş renkler bize arkadaşlık eder. Benzeri bir tekniği Spielberg de kullanmıştır ama 3 saatlik filmde sadece bir kez. Kırmızılı bir kız gösterir bize. Siyah beyaz hikayedeki gerçek bir olaya yapılan çok güçlü bir gönderme. Renkler karakterin duygu durumunu da yansıtabilir. Kaplan ve Ejderha filminde kırmızı renk evrensel olarak da kabul edilen aşkı temsil ediyor. Ama gelin görün ki aynı kırmızı yönetmen Shyamalan'ın elinde bambaşka bir anlama bürünüyor. 6. His filminde bir takım nesneler özellikle kırmızı renkle vurgulanıyor. Filmi ikinci kez izleyenler bu nesnelerin ortak özelliğini gayet iyi anlayacaktır. Yani hikayeci bir rengi kullanarak bize hikayesi hakkında bir takım ipuçları hatta neredeyse spoilerlar veriyor. Eskiden kare kare filmler boyanıyor demiştim ya, artık şimdilerde bu işlem bilgisayarlarda tasarım ve renk düzenleme programlarıyla yapılıyor. Dijital olarak tamamında renkleriyle oynanmış ilk film Coen kardeşler tarafından çekildi. Neredesin be birader? In the big rock candy mountains, all the cops have wooden legs. Hikayesini anlattığı dönemin ruhunu daha iyi yansıtmak için renkleri kullandı Coen kardeşler. Kuru, tozlu, toprak rengi, sepya bir renk paleti. Bu palet bizi içinde yaşadığımız hayatın gerçekçi renklerinden kopartıp o döneme doğru bir yolculuk yapmamızı kolaylaştırdı. Artık bazı televizyon dizileri neredeyse sinema filmleri kadar kaliteli olmaya başladı ve bu konuda benim favorilerimden biri Breaking Bad. Bir başka deyişle renkleri en iyi kullanan dizi.
Şimdi böyle söyleyince dizinin en önemli özelliği renkleriymiş gibi oldu ama aslında hayır öyle değil. Pek çok kişi hatta bu renklere dikkat bile etmemiş olabilir. Dizinin her bölümü gerçekten bir sinema filmi kalitesinde özenle, titizlikle hazırlanmış. Bunu çok çeşitli açılardan fark edebiliyorsunuz, o yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Dizinin renklerle ilişkisi daha iki ana karakterin soyadıyla başlıyor. White ve Pinkman, yani beyaz ve pembe adam. Şimdi sırf adında beyaz geçiyor diye sürekli beyaz giyinen bir karakter hayal etmeyin lütfen. O kadar basit değil. Dizideki karakterlerin hangi renk giydiğini sahne sahne analiz eden bu infografikte de görülebileceği gibi renk kullanımında bazı bilinçli tercihler var. Mesela neredeyse sürekli mor giyen şu karaktere bir bakın. Mor, yani lüks, asalet, elitlik gibi anlamları çağrıştıran bir renk. Tıpkı dizideki karakter gibi hikayedeki tehlikeli pek çok şeyden uzakta, güvenli ortamında yaşamaya çalışan biri. Bilhassa da uyuşturucu üretiminde aktif rol oynayan ve bu yüzden başı beladan bir türlü kurtulamayan Pinkman'dan uzakta. Bu genç karakter Pinkman genellikle sarı giyiyor. Bir başka deyişle renk çemberinde morun tam zıttı olan bir renk. Bu arada sarı rengin zehirli elementlerle olan ilişkisine değinmiş miydim bir yerlerde? Her neyse. Başrol oyuncumuz Bay White'ın yakınındaki iki karakterden biri bu Pinkman. Diğeri ise Bay White'ın eşi Skyler. Ve genelde mavi giyiyor. Bu dizinin özetini renklerle formülize etmeye kalkarsak yaklaşık olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Genelde mavi giyinen eşiyle sıradan bir yaşamı olan lise öğretmeni Bay White'ın hayatı bir gün genelde sarı kıyafetler giyen eski öğrencisiyle değişmeye başlar. Üstelik sadece hayatı değil, karakteri de. İçinden adeta yeni bir karakter, bir alter ego ortaya çıkar. Heisenberg. Yani sürekli etki altında kaldığı mavi ve sarı renklerinin bir çeşit karışımı haline gelir. Dizinin en baskın rengi de bu yeşildir zaten. Yeşilin en anlamlı kullanımlarından bir başkasını Hitchcock'ın Vertigo'sunda görürüz. Bu filmde karakterler arasındaki dramatik çatışma bir yandan birbirinin tamamen zıttı olan yeşil ve kırmızı renkler arasında da yaşanmaktadır. Mıknatısın zıt kutuplarının birbirini çekip yapışması gibi bu iki zıt renk de, yani kırmızı ve yeşil de pek çok filmin renk paletine adeta yapışmış gibidir. Amélie filmi daha en başından bu iki renkle tasarlanmış bir filmdir mesela. Filmlerde kullanılan renk ikililerinden belki de en meşhuru turuncu ve mavi ikilisi ve özellikle son dönemlerde pek çok filmde bu iki rengi daha sık bir şekilde görmeye başladık. Çünkü aslında bunun insanların ten rengiyle de bir alakası var. Konunun çok fazla ayrıntısı olduğu için bunu belki başka bir videoda sizlerle tekrar paylaşırım. Bazı filmlerde renkler neredeyse bir karaktere dönüşür. Here are your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Bazı filmlerde ise filmin tamamına. Usta yönetmen Kieslowski'nin ünlü üçlemesi mavi, beyaz ve kırmızı filmleri Fransa bayrağından seçilmiştir. Özgürlük, eşitlik ve kardeşliği temsil eder. Anlayacağınız usta yönetmenlerin elinde renkler bir çeşit hikaye anlatma aracına dönüşür. Mesela Stanley Kubrick'in ellerinde. Yine son dönemde özellikle stilistik görselliğiyle ön plana çıkmaya başlayan Wes Anderson'ın filmleri. Şimdi isteyenlere bir ev ödevi. Bizde nedense sil baştan adıyla gösterilen Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmini bir izleyin. Daha önce izleyenler bu kez filmi bir de renklerin dünyasından görsün. Değişen saç renginin anlamını çözmeye çalışın. Tıpkı film yönetmenleri gibi, hikaye anlatıcılar gibi bakabiliriz aslında biz de etrafımızdaki bu dünyaya. Renkleri herkesin gördüğü gibi görmek yerine onları yeniden keşfedebiliriz.
Sembollerin peşinde koşmanın da ötesine geçerek onlara belki de yeni anlamlar yükleyebiliriz. Işığın felsefesini yapabiliriz. Bir düşünün bakalım, en sevdiğiniz renkler hangileri? Benimkini biliyorsunuz. Tüm renkleri sevdiğim için bütün bunların hepsini içeren, hepsinin karışımı olan renk.